Elimizde monofaze 220 ile çalışan bir makine var. 210 amperlik bir makine. Evet. Çanta kaynak modelinde. Dolayısıyla en çok merak ettiğimiz konu, biz bu makineyle kaç milim kalınlıklarda kaynak yapabileceğiz? Herkese merhaba. Bugün yeni bir içerikle daha karşınızdayız. Heyecanlıyız. Fronius'un yeni çıkmış bir TIG kaynak makinesini, DC kaynak makinesini inceleme fırsatı bulduk. Yanımızda Mevlüt var. Mevlüt, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederiz. Mevlüt, Fronius'ta Ege bölgesi uygulama ve servis ve uygulama teknisyeni. Kendisiyle beraber bugün bize eşlik etti, iyi oldu. Çünkü makineyi beraber hem tanıma, keşfetme fırsatı da elde etmiş olacağız. Beraber kutu açılışını yapacağız. Siz de görüyorsunuz, videonun açılışında bunu kullanmak istedik. Makine bu şekilde kutusuyla beraber çok güzel bir uygulama, sahada rahat bir şekilde kullanılabilecek şekilde bir kutusuyla beraber satılıyor. Evet. Bunu size göstermek istedik çünkü çok şık bulduk, çok beğendik. Beraber yavaş yavaş bir kutuyu açıp içindekileri size göstermek istiyoruz. Tekrar belirteyim. Şimdi size DC Fronius'un TransTIG 210 doğrudur isimli bir modelini tanıtacağız. 210 amperlik bir makine. Pulse modu da var. Pulse modu da var. Zaten 220 ile çalışıyor. 220 ile çalışıyor. Bu da çok önemli. Zaten birazdan hangi endüstrilerde kullanıldığını size göstereceğiz. Şimdi heyecanla yavaş yavaş kutusunu beraber açalım. Şöyle kemerli bir kapak yapılmış. Bunların içerisindekileri size zaten teker teker göstermek istiyoruz. Beni hemen şöyle bir kutu karşıladı. Bu nedir Mevlüt? Fronius'un kullanılan yeni tip torçlarında multilok boyun kullanılıyor. Bunun içerisinden torç ayrı olarak kendisi kutunun içerisinde ve boyun da bu şekilde korumalı olarak çıkıyor. Herhangi bir taşıma esnasında zarar görmemesi adına. Harika. Şimdi beraber makineyi alalım masamızın üzerine. Yine oldukça kompakt, şık bir makine. Web sitesine de bakmıştık zaten. 9.7 kilogramlık. 9.7 kilogramlık bir ağırlık var. Tamam. Şimdi devam edelim. Burada da artık torç paketimiz beraber geliyor. Bunları da masanın üzerine koyuyorum. Yine şöyle bir deri bir koruması var. Ve oldukça esnek. Yani evet. Şu anda tik çalışması için bunlar çok önemli. Birazdan yine bahsedeceğiz. Torca kabzaya yakın son 1 metresi yumuşak deri. Yani özellikle sahadaki operatörlerin en çok ihtiyaç duyduğu doğru. Çünkü neden? Noktalardan biri. Kola dolanması isteniyor. Dolanması, torcun fincan sallama diye tabir ettiğimiz kısımlarda daha yumuşak ihtiyaç doğru. duyulduğu Başka için. ne gösterebiliriz? Tabii ki şase kablosu. Şase kablosu. Geldi. Şase kablosunu böyle koyuyorum. Gaz hortumu var bir tane. Burada bir de gaz hortumumuz var. İçinden bir tane de eldiven çıkıyor ilk kullanım için. Bir tane de eldiven çıkıyor. Evet. Bütün paketlerde, bütün kutularda var. Evet. İstisnasız hepsinde eldiven çıkıyor. Fronius'un. Evet, Fronius. Bu da çok güzel. Güzel bir şekilde düşünülmüş. Peki şimdi yani bu makineyi satın alan bütün kullanıcılar bu koruma kutusuyla beraber oluyorlar. Tabii ki kutuyla birlikte geliyor. İstisnasız hepsinde kutuyla birlikte geliyor. Kutunun şöyle bir avantajı var. Arka tarafında tekerlek yerleri var. Evet. Ön tarafında taşıma kolu var. Ayrıyetten 2 kişi de taşımak istediği zaman belden de kemeri mevcut. İstediği gibi yüksekliği ayarlanabiliyor. O zaman şimdi yavaş yavaş bunun hangi tip endüstrilerde kullanılabileceğinden de bahsedebiliriz. Tabii ki. Yani şimdi Pulse deyince yani benim aklıma burada başka makinelerle ilgili incelemelerde de bulunduk. Araştırmalar yaptık. Paslanmaz endüstrisi ağırlıklı olarak bu tip makineleri seçebiliyor. Ama bunu farklı kılan noktalar neler? Biraz onu konuşalım. Neden paslanma endüstrisi bu makineleri tercih ediyor? İlk önce ondan bahsedeyim. Genelde gıda sektörüne çalışan paslanmaz endüstrisindeki firmalar yüksek boyutlarda, yüksek ölçülerde tanklar yaptıkları için operatörün yukarıda da kaynak yapması gerekiyor. Sahada da bunu kullanması gerekiyor. Büyük makinelerin taşınması zor. 20 metre yüksekliğindeki bir tankı üretirken kaynak makinesini yukarı kaldırmak çok zor. Aynen. 20 metre uzunluğunda da bir torç kullanamayacağı için operatörün makinenin 220 ile çalışması, küçük olması ve hafif olması gerekiyor. Şunu da sana sormak istiyorum. Makinenin devrede kalma oranı nedir? Mesela %100'de
Makine 210 amper ama piyasada şöyle bir yanılgı var. 210 amperlik kaynak makinesi her zaman 210 amperi vermez. Devrede kalma oranı ve devrede kalma oranından bahsedilen etiketler çok önemlidir. Makinelerin arkasındaki bütün makinelerde istisnası olarak vardır. Etiket bilgilerini sizlerin de kontrol etmesi lazım. Makine seçerken bu çok önemli bir kıstas. Daha önceden sizin de zaten çekmiş olduğunuz bununla ilgili bir video vardı. Evet. O çok önemli bir faktör. 210 amperlik bir kaynak makinesinde 7/24 hiç durmadan kaynak yapabilmeniz için bu makinede 160 amperi geçmemeniz gerekiyor. Peki bunun rakiplerinden yani mesela ya bu sınıfta başka makineler de var, başka modeller de var. Fronius'un kendi içerisinde de demiştik yeni çıkmış bir makine. Evet. Yaklaşık galiba bir ay falan oldu. O civarda evet. Bunun peki rakiplerinden ayıran özellik olarak nasıl sınıflandırabiliriz? Hafifliği, 220 ile çalışabiliyor olması, ayrıyeten operatörler için kolaylık sağlayan interval dediğimiz bizim bir özellik var. Bundan bahsedelim. O da şu işe yarıyor. Şimdi manuel bir kaynak makinesi olduğu için bu. Operatörün bir elinde torcu tutup diğer eliyle de ilave metali tutması gerekiyor. Doğru. Doğal olarak da puntalama esnasında operatöre zorluk çıkarır bu durum. Bunun önüne geçebilmek için Fronius içerisine bir özellik ekledi. Interval dediğimiz bir özellik bu. Operatör ilave metale ihtiyaç duymadan gerek 1 milim, gerek 3 milim, 5 milim kalınlığındaki malzemeleri eritmeden yüzeysel olarak puntalamasını sağlıyor. Aynı zamanda bu özelliği normal kaynak modu olarak da kullanabiliyor operatör. Yani bu da ilginç. tetiği bıraksa bile operatör bu özelliğe bir süre girip o süre boyunca kaynak yapmasını da sağlıyor. Yani ilave telsizle kaynak yapabiliyorsunuz. Doğru, doğru. Geldik en önemli soruya. Elimizde monofaze 220 ile çalışan bir makine var. 210 amperlik bir makine. Evet. Çanta kaynak modelinde. Dolayısıyla en çok merak ettiğimiz konu biz bu makineyle kaç milim kalınlıklarda kaynak yapabileceğiz? 1 milimle 6 milim kalınlığında arasındaki malzemeleri sorunsuz şekilde non-stop kaynatabiliriz. Ama bunun üstüne 6 milimin üstüne çıktığımız zaman uygun şartlar sağlanırsa kaynak ağzı gibi, kaynak ağzının açısı gibi şartlar sağlanırsa metot yöntemiyle daha yüksek kalınlıklarda malzemeler kaynatılabilir. Ama aralıksız olarak zaten 6 milime kadar çıkabiliyoruz. Evet. 1 milim zaten çok iddialı, çok ince bir malzeme. Ama zaten bunu şimdi kaynak uygulamasıyla beraber size göstereceğiz. Videonun başında bahsettiğimiz multilok torç yapı tipi şu şekilde. Bu bizim small handle dediğimiz kabza. Bu kabza da şuna dayanarak yapıldı. Her kaynakçının vücut yapısı bir olmadığı için küçük eli bulunan insanların da rahat kaynak yapıp torcu rahat tutabilmesi için kabza yapısı küçültüldü. Torç yapısı da değişti. Birden fazla çeşit boyun yapısına sahip olan işletmelerde yeni bir torç satın almak veya torcu servise gönderip boyun yapısını değiştirmek yerine boyun yapısı söktak olarak yapıldı. Şu şekilde iki ok işaretini bir araya getiriyorsunuz. Çeviriyorsunuz ve torç boynu takılmış oluyor. Bu boyun bu şekilde sabit kalmıyor. Bunu isterseniz istediğiniz açıya çevirip bu şekilde kaynağa devam edebiliyorsunuz. Bunun hiçbir sakıncası yok. Kaynak sırasında farklı tip boyun yapılarına ihtiyaç duyduğunuz zaman bu multilok boyunu söküp yerine istediğiniz şekilde boyun ekleyebiliyorsunuz. Örneğin fındık torç diye tabir edilen piyasada bulunan torçlarda şu şekilde bir boyun yapısı mevcut. Bu boyun yapısını yine aynı şekilde yuvaya oturup çevirdiğiniz zaman artık elinizde bir fındık torcunuz olmuş oluyor. Onu da geçtik. Daha sonra daha uzun boyuna ihtiyaç duyuyorsunuz. Ulaşım yerlerinin zor olduğu yerlerde böyle bir boyun yapısı var. Bunu takıyorsunuz. Artık daha uzun bir torcunuz olmuş oluyor. Fronius'un Transtic 210 kaynak makinesi 3 yıl garanti kapsamında. Bu 3 yıl garantiyi de makinenin içerisinden çıkan etiketin üzerindeki linke girerek makinenin seri numarasını kayıt ediyoruz. Bu kayıt işleminden sonra makine otomatik olarak 3 yıl garanti kapsamına girmiş oluyor. Şimdi güzel makinenin ön paneline geliyoruz. Burada yani sıkıcı bir şekilde uzun uzadıya paneli anlatmayacağız ama birkaç tane öne çıkan özellikleri var. Evet. Bunlardan yavaş yavaş Mevlüt'le beraber bahsedeceğiz. Makinemizi bağladık. On-off tuşundan açtık. Bizi karşılayan ekranla beraber buradaki seçeneklerimiz neler? Beraber değerlendirelim.
Makine tik kaynak makinesi olduğu için elektrot modundan kısaca bahsedip hemen tik özelliklerine geçeceğim. İyi olur. Bu kaynak makinesinin açık devre voltajı çok yüksek olduğu için dörtlük selülozik elektrotu sorunsuz şekilde yakabiliyor. Açık devre voltajı ekranda görünüyor. 83,5 volt açık devre voltajı var. Yani sorunsuz şekilde dörtlük elektrodu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. O zaman dönelim tekrar tik kaynak modumuza. Makinenin ekranında 2 tane tuş mevcut. Bir tanesi gazı bağlayıp bağlamadığımızı veya yeni bir tüp taktığımızda içerisindeki pis gazı ilk önce yok etmek için gaz tuşu mevcut. Basıyoruz. Gaz valfi devreye giriyor. Tamam. Makinenin sağ tarafında tetik modları ve elektrot modu mevcut. Sol tarafında da gaz tuşu mevcut. Yeni bir tüp taktığımız zaman veya içerisindeki pis gazı atmak için boşaltmak istediğimiz zaman gaz tuşuna basıyoruz ve gaz valfi devreye giriyor. Tık diye ses de geldi. Makinedeki bütün diğer ayarları ortadaki potansiyometre ile yapıyoruz. Tıklıyoruz. Bütün lambalar yandığı zaman sekmeler arası geçiş yapıyoruz. Bir daha bastığımız zaman kaldığımız sekmenin içerisindeki ayarları yapıyoruz. Bu kadar kolay. Evet. Tek düğmeyle halledebileceğiz. Evet, tamam. Kesinlikle. Mevlüt, buraya kadar her şey gayet güzel. Şimdi asıl merak ettiğimiz konu bunun kaynak kabiliyeti. Paslanmaz malzemede çalışmaya başlayacağız. Zaten birazdan şimdi üzerinde parametrelerimizi ayarlayarak gösteriyoruz. 1 milim 304 paslanmaz çelik parça üzerinde kaynak çalışmasına başlayacağız. Tek elimle parçayı tutup önce punta atacağım. Onun için kaynak makinesinin ekranından tak fonksiyonunu açmam gerekiyor. İlave tel kullanmadan malzemeyi puntalamamızı sağlayacak bu özellik. Kaynak yapacağım malzemeyi bu şekilde çatıyorum. İlave tel kullanamayacağım için fonksiyonu açmıştık. Şu an kaynağa başlıyorum. Tak fonksiyonunu kapattık. Şimdi interval özelliğini açacağız. 1 milim 304 paslanmaz çelik malzeme üzerinde dış köşe kaynağı yapacağız. İnterval özelliğimizi açtık. Yani aralıklı kaynak özelliğini açmış olduk. Şimdi kaynağa başlayabilirim. Ben kaynak yaparken tetiğe basılı tutuyorum. Yani manuel modda kaynak yapıyorum ama dur kalk işlemini tamamen makinenin kendisi yapıyor. Bu dur kalk işlemi sırasında malzemeye giren ısı girdisi de azalmış oluyor ve ince malzemelerde çarpılmaların önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi 3 milim 304 paslanmaz çelik malzeme üzerinde kaynak çalışması yapacağım. Puntalama işlemini bitirdik. Şimdi kaynağa başlayacağız. Puntalama işlemini tak fonksiyonuyla yapmıştık. Tak fonksiyonunu kapatacağım. Ondan sonra makinenin ekranından kaç hertzde kaynak yapmak istediğimi ayarlayacağım. Kaç hertzde çalışmak istiyorsak onu ayarlayacağız. Ben genel olarak kendi el hızımı bildiğim için 1.4 hertzde çalışacağım. Parametremi de ayarlıyorum.
Şu an kaynak yapmaya hazırım. Soğuk malzeme üzerinde çalıştığım için ilk önce kaynak başlangıç noktasını biraz ısıtıyorum. Ondan sonra direkt tel verip yürümeye başlıyorum. Pulse özelliğini açtığım için burada fincan sallamaya gerek duymuyorum. Herkes fincan sallayamayabileceği için pulse fonksiyonu da aynı görevi görecektir. Elinizin hızına göre buradaki frekans aralıklarını arttırabilirsiniz. 1.4'ü 1.5-2 Hz'e getirdiğiniz zaman kaynak daha da hızlanacak. Bir milim 304 paslanmaz çelik malzeme üzerinde tak fonksiyonu açık. Kaynağımızı yaptık. Tak fonksiyonunu kapattık. İnterval yani aralıklı kaynakla denememizi yaptık. 3 milim pulse frekansını açtık. Bu şekilde kaynak yaptık. Şimdi 6 milim malzeme üzerinde bütün özellikler kapalı. Normal köşe kaynağı pozisyonunda kaynak çalışmamızı yapacağız. Burada bütün özellikleri kapattım. Normal fincan sallayarak kaynağıma başlıyorum. Genel bilgi olarak şunu da paylaşmak istiyorum. Fincan numaranızı ne kadar büyük kullanırsanız o kadar rahat fincan sallarsınız ve daha hızlı hareket edersiniz. Kaynağım bitti. Mevlüt, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Harika bir uygulama oldu. Ben de her saniyesini seninle beraber yanında olduğum izledim. Burada zaten detaylı bir şekilde bahsetmiştin. Her yaptığımız uygulamanın tekrar üzerinden geçeceğiz. Burada 1 milim malzeme kaynattın. 304 paslanmaz çeliğimiz. 1 milim 304 paslanmaz çelik tak fonksiyonu açık şekilde kaynak yaptık. Amacımız yine burada bu işlemi yaparken düşük ısı girdisi de sokmaktı. Evet. Değil mi? Temel sebebi nedir bunun fonksiyonu? İlave tel kullanmadan punta atmak ve devamlı açık konuma getirdiğimizde ilave tel kullanmadan ince malzemede minimum ısı girdisiyle kaynak yapmak. Elimdeki tel 1.6 milim. Yani inceliğini görebiliyorsunuz. Şöyle kaynak dikişinin yanına da tutayım. Dolayısıyla buradaki ısı girdisi çizgilerini de görebiliyorsunuz. Minimum bir şekilde parçaya hiçbir deformasyon vermeden, çarpılma olmadan bu işlemi tamamlama fırsatı elde ettik. Bunun yanında hemen geldik, nedir? Bu da yine 1 milimdi parçamız. Doğru. Aynı şekilde. Bu sefer dedin ki interval. Yani interval derken şundan bahsediyoruz arkadaşlar. Aralıklı bir modda kaynak yapmadır. Bu da özel bir mod, özel bir aslında yazılım. Makine üzerinde yüklü bir şekilde. Evet. Biz daha önceden bununla ilgili yine bir makinede da interval özelliği vardı. Hatta onun gazaltı kaynağında göstermiştik. Doğru. Şimdi aynı modu tik kaynağında görüyoruz. Tik kaynağında, evet. Yine buradaki amacımız da interval kaynakta, aralıklı kaynakta nedir? Bu da ince malzemelerde minimum ısı girdisi. Bu normal tak fonksiyonundan daha düşük ısı girdisine sahip. Yani iki malzememiz şu anda yan yana, dikkat ederseniz kaynak renginin koyuluğunu ve açıklığını durarak dur-kalk şeklinde kaynak yaptığımız için bunda daha düşük malzeme kalınlıklarına da inebiliyoruz bu özellik sayesinde. Yine ilave tel kullanmadan ister kaynak ister punta özelliği olarak kullanılabilir. Şu malzemenin bir yine acaba içlerini de bir göstersek mi oradan? Şu an malzemeler soğuk. Yani gördüğünüz gibi şöyle ışık yansısın. Herhangi bir sorun yok. Mükemmel bir kaynak almışız. Yine keza şu malzeme için de göstereceğim. Bu malzeme soğuk. İçeride gerçekten yani tabiri caizse bir kaynak dikişi görüyoruz. Bu gerçekten bir dikiş. Kaynak içeriye işlediği halde malzemenin direkt şu pozisyonda bakabilirsek en ufak bir deformasyon yok malzeme üzerinde. Doğru diyorsun.
Amacımız burada malzemelerin çarpılmamasıydı. Ki ne kadar küçük ebatlarda parçalarla çalıştığımızı da göz önüne almak lazım. Evet. Şimdi gelelim. Burada Pulse modunu kullandık. Zaten yaygın bir şekilde Pulse'ı tercih edilebiliyor. Burada tel kullandın. Evet, ilave tel kullandım. Yine telimiz 1.6 milim. 308 tik teli kullandık. Burada aslında bir alım bindirme kaynağı gerçekleştirdik. Fakat arkadaşlar burada farklı olarak malzeme kalınlığımızı arttırdık. 3 milime çıktık. Doğru, 3 milim. 3 milim 304'te Mevlüt bize telle beraber yaptı. Pulse moddaki bu harika kaynağı gerçekleştirdi. Bunlar tabii bizim numunelerimiz. Burada Pulse modunu neden kullandım? Herkes torçta fincan sallayamayabilir. Bu yüzden Pulse modunu aktif ettiğimiz zaman kaynağı düz şekilde çekiyoruz biz torcu. Bütün kaynak dikişini, yani tabiri caizse bu piyasada balık sırtı görüntüsünü makinenin kendisi vermiş oluyor. Ve son olarak da videonun başında da bahsetmiştik. Ben bu monofazı makineyle 6 milim, 1 milimin yanında 6 milim parçaların kaynağında, köşe kaynağında çok başarılı sonuçlar alabiliyorum. Burada bu sefer diğer modları da gösterdikten sonra da üstüne üstlük dedik ki Pulse modunu kapatalım. Evet. Ve Pulse modunu kapattık. Mevlüt yine burada 1.6 milim telle, daha kalın ebatlı teller de kullanılabilirdi ama 1.6 telle fincan yürüterek evet. Bu yöntemle kaynağını gerçekleştirdin. Mevlüt, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Yani dikiş harika gözüküyor. Estetik olarak buradaki renklenme de tabii imalatta bu renklendirmeler daha sonra gideriliyor ama şu anda elde ettiğimiz renkler de oldukça hoş, harika gözüküyor. Burada 6 milim parçamızı biraz belki sıcak olabilir ama 6 milim kaynağı gerçekleştirdik köşe parçasında. Çok güzel dikişler elde ettik. Ellerine sağlık tekrar Mevlüt. Teşekkür ederim. Şimdi son bir kapanış değerlendirmesi yapalım. Finalde makinede opsiyon olarak verilen bir pedal kullanım özelliği de var. Mevlüt bize pedaldan bahsedecek kısaca. Kaynak makinesinin kutusunun içerisinden çıkan standart bir torcu var. Bu torç eğer çok kaba gelir, bunu kullanmakta zorluk çekilirse diye böyle bir torç yapısı mevcut. Çok esnek bir torç, çok ince bir torç. Bunu kullanabilmek için de torcun üzerinde herhangi bir tetik fonksiyonu yok. Bu torcu taktığımız zaman bu pedalı kaynak makinesine bağlıyoruz. Bu şekilde ateşlemeyi ve kaynak akımını ayarlıyoruz buradan. Buradaki kullandığımız torcu da çok farklı boyunlarla birlikte kullanabildiğimizde tekrar altını çizelim. Zaten uygulamada size göstermiştik. Burada size köşe parçaları gösterdik, bindirme alın kaynakları gösterdik. Fincan sallandı, Pulse modu açık, Pulse modu kapalı, pek çok özelliği gösterdik. Bize göre bu küçüklükte bir makine için oldukça başarılı çalışmaları sorunsuz gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Oldukça avantajlı, rekabetçi bir fiyatı da var. Neye göre? Amerikalı, Avrupalı muadillerine göre oldukça rekabetçi bir fiyatı var. Mutlaka siz de araştırın. Hatta bu konuyla ilgili daha önceki videolarda kullandığımız gibi bir teklif isteme opsiyonu size gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yani WhatsApp hattımıza Fronius firmasından fiyat teklifi almak istiyorsanız teklif yazın, bize mesaj olarak iletin. Biz de sizler için, yani topluluğumuz için istedik ki Fronius firması bize bir indirim sağlasın. O yüzden belirli bir süreye kadar bir 100 euroluk indirim sağlamış olduk. Bizim size göndereceğimiz indirim koduyla. Dolayısıyla normal satış fiyatından daha da indirimli olarak bir şekilde alabileceksiniz. Çok güzel bir çalışma oldu. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mutlaka videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Bize uygulama ile ilgili, makine ile ilgili sorularınız varsa mutlaka iletin. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.